Videonun girişinde görmüş olduğunuz malzemeleri kullanarak yükseltilmiş bahçe yatağı yaptık. Malzemelerin hepsi atıl vaziyette bahçemizin bir kenarında duruyordu. Ve onları kullanarak sıfır maliyetle böyle bir bahçe yatağı oluşturduk. Evet, şimdi nasıl yaptığımıza gelin yakından bakarak inceleyelim. Evet, önce enine bakalım. Evet, burada kullandığımız malzemeyi görmektesiniz. 2 adet fayans ve şu kısma da bir adet mobilya parçası. Oldukça sağlam mobilyada. Aslında bunun sağlam olmasının çok da bir önemi yok. Suya dayanıklı olsun yeter. Sağlamlığı veren şey şurada görmüş olduğunuz kazıkların sağlam çakılması. Yoksa suya dayanıklı olduktan sonra kullanılan malzemenin bir önemi gerçekten yok. Hatta karşı tarafta, şimdi bakacağız biraz sonra, plastik bir malzeme kullandık. Son derece ince. İnce olmasına rağmen hiçbir sıkıntı çıkarmadı ve yaklaşık olarak 10 ay oldu ve 10 aydır hiçbir problem çıkarmadan bu yatağı kullanmaktayız. Şu mesafe yaklaşık 100 santim. Bahçe yatağının derinliği yaklaşık olarak 40 santim kadar. Bu kısmını bu şekilde yapmış olduk. Biraz daha göstereyim. Şimdi karşı tarafa bakalım. Oradaki plastik malzemeyi inceleyelim. Gördüğünüz malzeme yine videonun girişinde göstermiş olduğumuz ince bir plastik malzeme. Oldukça ince görmektesiniz. Ama suya dayanıklı olması bizim için yeterli. Çünkü sağlamlığı veren şey gerçekten de kullanılan malzemenin cinsi değil, şu gördüğünüz kazıkların sıklığı ve sağlam çakılması. Evet. Şöyle göstereyim. Şimdi boyuna bakalım. Evet, boyu da 2 metre 80 santim boyutlarında. Evet, kullandığımız malzemeyi yakından göstereyim. Bu gördüğünüz betopan denilen bir malzeme. Alt çimentoyla ahşap karışımı bir malzemedir. Evet, devam edelim. Yani 2 parça betopan. Şöyle şurada yine bir mobilya parçasını buraya denk getirmişiz. Malzememiz yetmemiş. Tabii şuraya da bir tane fayans yine buraya tam oturmuş. Yani o kadar sağlam ki yeri de çok sağlam. Öyle bir sıkıştırmışız ki hiçbir oynama ya da esneme şimdiye kadar olmadı. Esneme olursa da yani içerideki toprak ıslanıp da dışarıya doğru kuvvet uygulayıp bunu esnetirse hemen ilgili yerlere tekrardan farklı malzemelerden demir olur, tahta olur. Yine bir kazık çakılabilir ve o esneme ortadan kaldırılabilir. Evet, şöyle bu uzaktan tekrardan göstereyim. Evet, yükseltilmiş bahçe yatakları bu şekilde oluyor. Evet, şuraya da 2 tane demir parçası görmektesiniz. Bunları yaparken yani üstünü kapatır mıyız diye düşünmüştük ama şunu da göstereyim. Üstünü kapatma gereği duymadık. Yani böyle bir demir parçaları sayesinde de sera mantığıyla bu bahçe yatakları kullanılabilir. Evet. Dışı böyle. Şimdi biraz içinden bahsedelim. Bahçe yataklarını biz çilek yetiştirmek için kullandık. Ya neden kullandık çileği? Bahçemize ekmiş olsaydık bu çilekleri çok hızlı büyüyen bir bitki türü olduğu için sağa sola, önüne arkasına sürekli kol atan bir bitki türü. Şöyle size kollarını göstereyim. Yani elektrik kablosu gibi her yerde bir sürü kol var. Ve her bir kolda 5-6 tane çilek demek. Evet, bu Nisan ayında bu bahçe yatağına yaklaşık olarak 15 tane çilek ekmiştik. Çilek fidesi. Şu an 10 ay oldu hemen hemen. Burada saymaya çalıştım biraz evvel ama 80-90 tane çilek fidesi var. Belki daha fazladır. Çok hızlı uzayan, büyüyen, kontrolsüz bir şekilde çoğalan bir bitki türü olduğu için bahçe yataklarını çilek ekmek yere çilek ekmekten çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Biraz şimdi çileklerimizi yakından gösterelim.
Çilek oldukça hızlı büyüyen, çoğalan, sağına, soluna, önüne, arkasına her yere kol atabilen bir bitki türü. Bu sebeple eğer yerde bunu ekmiş olsaydık kontrolden çıkabilirdi. Ve böyle bir çilek yatağına ekmiş olmamız bize düzenli bir ortam sağladı. Yani çilekleri kontrol altında tutmayı sağladı. Aynı zamanda yüksekte olması zararlılardan da korunmasını sağlıyor. Çünkü gerek kokusu ve gerek tadıyla kendisine çeşitli böcekleri çeken bir bitki türü. Sümüklü böcek vesaire gibi. Ve yüksek olması, yüksekte bulunması da çilekleri bu tür zararlardan korumuş oluyor. Bu da başka bir faydalı yanı. İkincisi, çilek, bilenler bilir, rekabet gücü çok zayıf bir bitki türü. Yani yanında bir yabani ot yetiştiği zaman çileğin verimini neredeyse yarı yarıya azaltıyor. Ve çilek o yabancı otla mücadele edemiyor ve topraktan yeterince organik besin çekemiyor. Bu sebeple çileklerde yabancı ot yolma işi diğer bitkilere nazaran çok daha önemli hale geliyor. Bu sebeple yatağın yüksek olması yabani ot yolma işini de kolaylaştırıyor. Çünkü yerde olan bir bitkinin yabancı otlarını yolmak çok zahmetli ve yorucu. Ama yüksek olduğu zaman hem yabancı otları yolmak kolaylaşıyor hem de bu iş eğlenceli hale gelmiş oluyor. Çilek yetiştirmek için toprağın organik madde miktarı ve besin değeri oldukça yüksek olmalı. Bu sebeple toprağımızın yarısından fazlasını, en az yarısı büyükbaş hayvan gübresine oluştu. Geri kalanı da bahçe toprağı şeklinde doldurduk. Ve bitki çilek fidelerimizi ekerken de fide çukurundan bir avuç kadar solucan gübresi ilave etmiştik. Burada çok enteresan bir şey var. Çilekten anlayan izleyicilerimiz varsa yazarlarsa yorumlara çok seviniriz. Bakın şöyle çok kalın bir dal çilekten çıktı. Sert, sanki yani 5-6 tane çilek dalının kolunun birleşmesiyle oluşmuş gibi. Ortasında yine birleşmiş gibi görünen bir çilek meyvesi var. Yanlarında da birkaç tane çilek var. Çok sert. Ne olduğunu bilen arkadaşımız varsa yorumlarda yazarsa çok seviniriz. Ne demektir, ne göstergesidir, niçin böyle oldu, normal bir durum mudur? Bunları yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Evet, diğer çileklerimizi de şöyle bir gösterelim. Evet, yine şurada bir normalden biraz daha kalın bir dal görüyorsunuz. Ucunda da yine 4-5 tane sanki çileğin birleşiminden oluşmuş enteresan bir yapı var. Evet, yorumlarda belirtirseniz bunların ne olduğuna dair biz de bilgilenmiş oluruz. Evet, bugün sıfır maliyetle bir bahçe yatağı, yükseltilmiş bir bahçe yatağı nasıl yapılır? Bu konu hakkında bilgi vermek için bu videoyu çektim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.